Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu dantelden olan topları yapacağız. Bunları isterseniz sepetinin içinde süs olarak, isterseniz yılbaşı ağaçlarınızda kullanabilirsiniz. Dekoratif amaçlı bir top yapacağız. Bu modeli yaparken Mercerise Koton dantel ipi kullandım. Yarn Art Violet marka ipi kullanabilirsiniz. Tığ olarak da 1,5 mm tığ kullandım. Bunu sertleştirirken ben çiçek tutkalı kullandım. İstediğiniz marka çiçek tutkalını kullanabilirsiniz. Bu şekilde 2 adet motif yapıp bunları birbirine birleştiriyoruz. Ondan sonra içine balon koyup bu yuvarlak şekli verdikten sonra her tarafına tutkal sürüyoruz. Bunu en az bir gün bekletiyoruz. Bunu soğuk su ve bulaşık deterjanı ile yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra bu tekrar tutkala ihtiyacı olmayacak ama tekrar şekillendirmeye ihtiyacı olacak. Yıkadıktan sonra bu yumuşayacak çünkü. Tekrar şekillendirmek için içine balonu koyup aynı modeli yaparken şişirdiğimiz gibi şişirip şeklini verdikten sonra kurumaya bırakacağız. Tekrar tutkal sürmemize gerek kalmayacak. O tekrar aynı şeklini alacaktır. Ama tavsiyem bunu silmeniz daha iyi olacaktır. Hani tekrar aynı aşamaları yapmamak için. Dediğim gibi tekrar tutkal sürmeye gerek kalmayacak ama tekrar o şekli vermeye gerek kalacak. Bunu yaparken 2 adet bu şekilde motif kullandım. Şimdi ben bir tanesini hazırladım. İkincisini de şimdi sizlerle birlikte yapalım. Şimdi motifin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken isterseniz zincirle de başlayabilirsiniz. İsterseniz sihirli halkayla da başlayabilirsiniz. Ben şimdi zincir çekerek başlıyorum. 5 adet zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincire batarak halkamı birleştiriyorum. Şimdi halkamı birleştirdikten sonra benim ortada toplam 12 tane trabzan yapmam gerekiyor. Ve bu trabzanların arasında birer tane zincir çekmem gerekiyor. Şimdi ilk trabzan yerine 3 zincir çekiyorum. Aradaki zinciri de çekiyorum. Toplamda 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Halkanın içine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum arada. Tekrar halkanın içinde trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Halkanın içinde trabzan yapıyorum. Bu şekilde aralarda birer zincir olacak şekilde toplam 12 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 12. trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk yaptığım zincirlerin üçüncüsüne batıp sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada bütün trabzanların üzerine bir sık iğne, aradaki zincirlerin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Çoğaltma, eksiltme yapmıyoruz. Şimdi trabzan tepesine sık iğne için bir zincir çekiyorum. Boşlukta bir sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne. Boşlukta bir sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Zincirin üzerinde sık iğne yaptım. İlk yaptığım zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi şu uzun kısımları yapıyoruz. 20 adet zincir çekiyorum. Zincir çektim. Sıradaki sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum ve bu zinciri oraya sabitliyorum. 20 adet zincir çekiyorum. Zincir çektim. Sıradaki sık iğnenin üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Zincirimi oraya sabitliyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Bu şekilde 23 tane. 24.'yü biraz farklı yapacağız. Şimdi ben 23 tane yaptım. 24.'yü tekrar bu tepeden başlayacağımız için
24. 9 zincir çekiyorum. Dokuz zincir çekiyorum. 5 sefer doluyorum. 5 sefer dolduktan sonra bu ilk yaptığımızın battığımız yere batıp sırasıyla her doladığımızı bir sefer çektiriyoruz. Her yaptığımızı birer defa yapıyoruz. En son 2 tane kalıyor. İkisini birlikte çekiyoruz ve diğerlerin boynunda olmuş oluyor bu şekilde. Şimdi sık iğne olacak her bu zincirlerin tepesi. Sık iğne yerine bir zincir çektim ve aradaki boşluklarda 5 tane zincir olacak. Aradaki boşluk için 5 zincir. Bu zincirin tepesine gelip tam ortadan bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Bu zincirin tepesine gelip bir sık iğne yapıyorum. Aralarda 5 zincir yapıyorum. Ve zincirlerin tepesine sabitliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sadece bu sonuncuyu yapmayalım. Sonuncu da tekrar aynı aşağıdaki işlem gibi yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu 5 zincir çekerek yapmıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu ilk yaptığım yere batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde ortasından başlamış olduk. İsterseniz 5 zincir çekip buraya batabilirsiniz. Ortaya kadar iz sürüyerek de gidebilirsiniz. Ama bu şekilde yapıyorum ben. İkinci sırada da aralarda 5 zincir çekerek devam edeceğiz. İlk zincir sık iğne için, sonra 5 zincir çekiyorum. Ve bu zincirin ortasına batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu diğer sırada yaptığımız 5 zincirin ortasına batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu ilk yaptığımız zincirin ortasına sık iğne yaparak batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda aynı diğer sıradaki gibi 2 zincir çekip bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu batmadım. Aynı diğer sıradaki gibi 2 zincir çekip trabzan yapıyorum. Bu daha önce yapmış olduğumuz trabzan tepesine batarak trabzan yapıyorum. Yani sıranın başlangıcına batmış oluyorum. Şimdiki sırada da aralarda 6 zincir çekeceğiz. İlk sık iğne için bir zincir, aradaki zincirler için de 6 tane zincir çekiyorum. Ve aynı diğer sırada yaptığımız gibi zincirin ortasına batıp sık iğne yapıyorum. 6 zincir. Zincirin ortasına batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Aynı diğer sıradakiler gibi yapacağız. Bu sefer 3 zincir çekerek yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Başlangıç noktasına batıp bir trabzan yapıyorum. Tekrar ortadan başlamış oluyorum bu şekilde. Şimdi bu sırada da aralarda 7 zincir çekeceğiz. Bir zincir sık iğne için, 7 zincir de aradaki zincir sayısı için. Ve diğer sıralarda yaptığımız gibi zincirin ortasına batıp sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. Zincirin ortasına batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 3 zincir çektim sıra sonunda. Tığıma 2 defa doluyorum. Başlangıç noktasına batarak trabzanlarımı yapmış oluyorum. Bu zincir sayısı büyüdükçe bu dolama sayısı da büyüyor arkadaşlar. Son sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Son sırayı da yaparken aralarda 8 zincir çekiyoruz. Bir zincir sık iğne için, 8 zincir de aradaki sayı için. 8 zincir yapıp tekrar arada batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Son sıramızı tamamlamış oluyoruz. Ben ilk motifi yaparken 8 zincir çekip sıramızı tamamlıyoruz. Ben şimdi ilk motifimi yaptım. İkinci motifi nasıl eklediğimi onu göstermek istiyorum.
Bir zincir sık iğne için. Şimdi bu 8 tane zincir vardı. Yarısı 4 zincir. 4 zincir çekiyorum. 4 ve diğer sırama geçiyorum. İkisinin tersi tersine gelecek bu şekilde. Arkası arkasına gelecek. Yüzleri dışarıda olacak bu şekilde. Ona dikkat edelim. Yönünü karıştırmayalım. Diğer bu yaptığımız zincirin ortasına batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum. Normal sırada devam ederken bu taraftaki zincirin ortasına batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Diğer taraftakinin, sıradakinin ortasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın 4 zincir çekiyorum. Bu taraftakinin ortasına batıp bir sık iğne yapıyorum. Yani hep arada 4 zincir çekeceğim. Bir bu tarafa batıyoruz, bir o tarafa batıyoruz. Bir bu tarafa batıyoruz, bir o tarafa batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. 4 zincir, karşıdakine batıyorum. 4 zincir, bu taraftakine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim. 4 zincir çektim. Buraya batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve son olarak bu son yaptığım motifin başlangıç noktasına batıyorum. Ondan sonra sıram bitiyor. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle göstereyim. En son başlangıç noktasında bitiyor. Bu iplerimizi saklayalım. Şimdi ipleri sakladım. Bu şekilde top oluştu. Şimdi balonumuzu bunun içine geçirmemiz lazım. Tam yan kısımlardan ben içine geçirdim. Bu uç kısmı dışarıda kalacak. Buradan şişirelim bunu. Balonu ben tam dantele göre şişirdim. Sıkılaşması için çeviriyorum ve bunu iple bağlıyorum. Sıkıcana bağlamamız lazım. Bunu bu şekilde çevirdikten sonra iple bağlamamız gerekiyor. Çok sıkı bağlamamız gerekiyor, hava kaçmasın. Şimdi buna tutkalımızı sürelim. Bu tutkallama işlemi yaparken yaptıktan sonra kurutmak için yağlı kağıt kullanın. Eğer hani yapışırsa kolay oradan alabilmek için bunu yaparken yağlı kağıt kullanın. Siz çiçek tutkalı da kullanabilirsiniz. Bunu yaparken isterseniz komple danteli bunun içine bulayıp ondan sonra balonu koyup şişirebilirsiniz de. Ben hani öyle çok etrafa bulaştığı için öyle yapmadım. Fırçayla dantelin her yerine bunu sürüyoruz. Bütün her yerinin tutkal olduğundan emin olun. Çünkü o tutkallanmaz, orası yumuşak kalıyor. Her yere tutkal sürdüğünüzden emin olun. Bu kuruyunca şeffaf rengini alıyor, bu şekilde beyaz kalmıyor. Bol bol sürün. Bu şekilde her yerine sürüyoruz. Bu şekilde her yerine sürdüğünüzden emin olalım. Her yere sürülsün, yoksa orası yumuşak kalıyor. Bu şekilde her yerine sürdükten sonra, her yerine tutkal sürdükten sonra bu şekilde en az 24 saat beklemesi gerekiyor. Daha fazla bekletirseniz daha iyi olur. En son kuruduktan sonra iğneyi batırıp balonu patlatıyoruz. Tutkallı olduğu için balon dantele yapışmış olacaktır.
bir kalın uçlu tığla balonu ittirirseniz her taraftan çekince balon gelecektir. Ben size bu şekilde bitmiş halini göstereyim. Bitmiş halde bu şekilde oluyor. Bunu eğer siz yılbaşı ağacında kullanacaksanız bu kısma bir tane zincir yapıp, yani istediğiniz uzunlukta zincir yapıp ağaca da asabilirsiniz. Bu şekilde de dekoratif böyle sepetlerin içinde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Modelin yapılışı bu kadar. Dediğim gibi temizlemesi soğuk suyla ve bulaşık deterjanıyla yıkanabilir. Tekrar şekillendirmeniz için bu şekilde balon takıp şişirip bu şekilde bekletmeniz gerekiyor kuruyana kadar. Tutkal sürmenize gerek kalmayacak. Sadece balon şişirip tekrar şekillendirmeniz gerekiyor. Yapım aşaması bu kadar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen ve yorum yaparak sayfama destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.